Evet, sonunda o kaçınılmaz gün geldi. Yıllardır fragmanlarını izlediğimiz, teorilerini ürettiğimiz oyun yani GTA 6 resmi olarak ön siparişi açıldı ve çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi. Ama Rockstar Games bu kez haritasıyla veya grafikleriyle değil oyun dünyasındaki fiyat standartlarını alt üst eden hamlesiyle ve Türkiye'deki oyun severlerin cebini fena yakan fiyat etiketleriyle gündemde. Bugün hiçbir kurgu kalabalığına girmeden size gereksiz görüntülere boğmadan baş başa konuşacağız. Önümüzde iki farklı seçenek var. Standart olan ve Ultimate olan. Peki bu iki paket arasındaki fark tam olarak ne? Hangisine para vermeliyiz? Hangisini satın almalıyız? Hangisi bize gerçek anlamda bir GTA 6 deneyimi sunar? Türkiye şartlarında bir oyuna bu kadar para dökmek mantıklı mı? Bugün sizlerle bunu konuşacağız. Önce temelden başlayalım. Standart sürüm. Yurt dışındaki 80 dolarlık fiyatıyla o bildiğimiz sektörün 70 dolarlık fiyat barajını yıkan sürüm. Türkiye'de tam 3999 liradan ön siparişi açıldı. Yani düz hesap 4000 lira. Peki ne alıyoruz? Sadece oyunun kendisini. Jason ve Lucia'nın hikayesine sıfırdan herkesle eşit şartlarda bakıyoruz. Eğer Kasım ayından önce ön sipariş verirseniz nostaljik bir Vintage Vice City paketi ile ekstra bir araç ve birkaç kıyafet hediye ediyorlar. O kadar. Ancak burada fiziksel oyun toplayanları üzecek çok kritik bir detay var. Rockstar açıkladı. Kutulu yani fiziksel versiyon alsanız bile kutunun içinden artık bir oyun diski çıkmayacak. Sadece bir indirme kodu çıkacak. Yani 4000 liraya içi boş sadece üzerinde GTA 6 yazan bir plastik kutu satın almış oluyorsunuz. Eğer sadece hikaye odaklı oynayacaksanız, online kısmı ile ilgili çok çılgın planlarınız yoksa standart sürüm sizin için tek mantıklı seçenek. Gelelim diğer seçeneğe. Ultimate Edition. Bu paket Türkiye'de 4999 liradan yani düz hesap 5000 liradan satışa sunuldu. Standart sürümle arasında tam 1000 lira fark var. Peki 1000 lira fazla verdiğiniz zaman Rockstar size ne vaat ediyor? Burada durum biraz farklı. Ultimate Edition hikaye modunun içerisine yedirilmiş bir sürü premium içerik sunuyor. Ki bana göre bu çok saçma bir özellik. Çünkü ben bir oyunu aldığım zaman tamamını almak isterim ve hikaye modunun içeriğinde sadece kostümler ve benzeri şeyleri Ultimate Edition'a dahil olmasını isterim. Haritadaki paketler ya da yerler, dövmeciler şeklinde tarzlar ya da saç sakal da olabilir. Bu ki oyunun gerçekçiliğini çok büyük bir miktarda etkileyecek şeylerdir bunlar. Ben bunların premium yani Ultimate Edition'da satılmasının saçma olduğunu düşünüyorum. İçinde ne sunduklarına bakalım. Hepsini buraya not aldım. 95 model Grotte Cheetah, bir offroad canavarı olan buggy, özel araçlar, Watson's Bay'deki Paradise Garage yani bu size bahsettiğim oyundaki mülkler, özel silahlar ki bence bu da çok büyük bir eksiklik olur. Karakteriniz için özel dövme salonları, kuaförler ve özel kıyafet dükkanları gibi haritada sadece size özel olacak lokasyonlar açılıyor. Bir nevi oyuna zengin başlıyorsunuz. Üstelik dijital ön siparişte bir aylık GTA Plus üyeliği de hediye ediyor. Güzel olan şu, eğer bütçeniz kısıtlıysa standart alıp ileride ben Ultimate içeriklerini de istiyorum derseniz Rockstar aradaki 1000 liralık farkı sonradan ödeyip yükseltme yapmanıza izin veriyor. Yani acele etmenize gerek yok. İşin teknik kısmını geçtik. Şimdi gelelim madalyonun bizi yani Türkiye'yi ilgilendiren can yakıcı kısmına. Arkadaşlar bir oyunun baz sürümünün 4000 lira, dolu sürümünün 5000 lira olması ne demek? Bugün Türkiye'deki askeri ücretli bir üniversite öğrencisinin aldığı KYK bursunu ya da tek bir evin aylık mutfak masraflarını, faturalarını göz önüne getirin. Eskiden oyun oynamak ülkedeki en ucuz, en erişebilir hobilerden biriydi. Akşam eve gelir, bilgisayarınızı ya da konsolunuzu açar, dünyadan uzaklaşırdınız. Şimdi ise tek bir dijital eğlenceye ulaşmak için bir insanın neredeyse günlerce ya da haftalarca çalışması gerekiyor. Evet, oyun dünyasının en büyük yapımı karşımızda. Belki bizi 10 sene boyunca idare edecek. Harcanan bütçe milyar dolarları buldu. Prodüksiyonlar devasa. Bunların hepsine eyvallah. Ama günün sonunda bu bir oyun. Bir insanın aylık bir geçim mücadelesinin temel ihtiyaçlarının yanında bir oyuna 4000-5000 lira bağlamak zorunda kalması Türkiye'deki oyun severler için artık bir hobiden ziyade büyük bir lüks, büyük bir fedakarlık haline geldi. Yurt dışındaki adam 80 dolara aynı oyunu alabilirken biz burada maaşımızın hatırı sayılır yüzdesini oyuna yatırıyoruz. Şu an yeni adıyla X'e, eski adıyla Twitter'a girerseniz insanların birçoğunun bu kadar iyi market potansiyeli olan bir bölgede, Türkiye için konuşuyorum, bu kadar parayla Türkçe
bütçe desteği görmek istediklerini okuyabilirsiniz. Bence çok haklılar. Bulunan bahaneler de çok geçersiz geliyor bana. Türkiye'de korsan oyunculuk fazlaymış. Öyle söylüyorlar. Gerekli sebepleri buymuş. Rusça dil desteği koyuluyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Ruslar ve Rusya bölge olarak korsan oyunculuğun en çok döndüğü bölgelerden birisi. Toparlamak gerekirse, ben bu oyunu çıktığı gün, yani 19 Kasım'da kesin oynayacağım, bütçem de var diyorsanız macera aramaya gerek yok. Standart sürüm fazlasıyla yeterli. Ultimate sürümün getirdiği o kozmetikler ve araçlar o 1000 liralık fazlalık farka kesinlikle değmez. Parayı cebinizde tutun. Ama eğer bütçeniz şu an el vermiyorsa hiç kendinizi zorlamayın. Gerekirse çıkışından sonraki indirimleri, abonelik sistemlerini bekleyin. Oyun bir yere kaçmıyor. Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir oyuna 4000 lira vermek günümüz Türkiye'sine kabul edilebilir bir şey mi? Yoksa Rockstar bu sefer çizgiyi aştı mı? Paketlerden hangisi size daha mantıklı geldi? Yorumlarda dertleşelim. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.